Belki de siz de benim gibi hayatın karmaşıklığı içinde bazen olumsuz düşüncelerle başa çıkmakta güçlük çekiyor veya kendi kusurlarınızı kabul etmekte zorlanıyorsunuz. Belki de geçmişteki hatalarınızı sürekli tekrarlayarak onlardan öğrenmek yerine hala savaşıyor ve değiştiremeyeceğiniz şeyler için üzülüyorsunuz. Tüm bunlar gerçekten de günlük yaşamımızı etkileyen ve zihinsel gücümüzü zayıflatan durumlar olabilir. Eğer siz de bu gibi sorunlarla başa çıkmak ve hayatınızda olumlu bir değişiklik yapmak istiyorsanız, işte tam da bu noktada Amy Morin'in zihinsel olarak güçlü insanların yapmadığı 13 şey kitabı devreye giriyor ve zihinsel gücümüzü arttırmak için adım atmamız gereken yolu bize gösteriyor. Bu kitabın yazarı Amy Morin, bir psikoterapist ve sosyal çalışmacı olarak insan zihninin karmaşıklığını ve zihinsel gücün nasıl geliştirileceğini anlamak için birçok deneyim ve araştırma yapmış bir uzmandır. Ancak Amy bu kitabı yazmadan önce zorlu bir hayatın içinde ilerlemek zorunda kaldı. Henüz 23 yaşındayken annesini ve sadece 3 yıl sonra ani bir kalp krizi sonrası eşini kaybetmişti. Ancak henüz birkaç aylık evliyken babası yerine koyduğu kayınpederine kanser teşhisi konulduğunu öğrenince Amy kendini dipsiz bir kuyuya atılmış gibi hissedecekti. Bu acılarla başa çıkabilmek için zihinsel gücünü nasıl geliştirdiğini ve nelerden kaçındığını bir blog yazısında paylaşmıştır. Bu yazı milyonlarca kişi tarafından okunmuş ve Amy'ye kitap teklifi getirmiştir. Bu kitap, Amy Morin'in deneyimlerinden yola çıkarak zihinsel gücümüzü arttırmak için kaçınmamız gereken 13 tuzağı ve bu tuzakları nasıl daha olumlu bir zihin yapısıyla değiştirebileceğimizi bize gösteriyor. Hayatın iniş çıkışları bazen zihinsel gücümüzü test eder ve zorlu durumlar karşısında bile bu gücü koruyabilmek gerçek bir meydan okuma olabilir. Her birimiz hayatta bazen kendi sınırlarımızı zorlayacak anlar yaşarız. Ancak bu anlar zihinsel gücümüzü keşfetme ve her anın kahramanı olma fırsatı sunar. 1. Olumsuz düşünceleri yenmek. Hayatımızın bir noktasında hepimiz kendi potansiyelimizi sorgulayan olumsuz düşüncelerle yüzleşiriz. Örneğin iş yerinde bir sunum öncesi acaba başarılı olabilir miyim endişesi sizi ele geçirebilir. Bu noktada bu düşüncenin temelinde gerçekçi bir temel olup olmadığını sorgulamak önemlidir. Geçmişteki başarıları hatırlamak, olumsuz düşünceleri olumlu olanlarla değiştirmenize yardımcı olur. En iyi arkadaşınız bir etkinlik düzenliyor ve sizden katılmanızı istedi. Ancak insanlarla iletişim kurma konusunda kendinize güvenmiyorsunuz. Bu durumda daha önceki etkinliklerde ne kadar keyif aldığınızı hatırlayarak zihinsel gücünüzü toplayabilirsiniz. Daha sonra etkinlikte yeni insanlarla tanışmanın size ne kadar çok şey katacağını düşünerek kendinizi motive edebilirsiniz. Olumsuz düşünceler geldiğinde hemen bir adım geri atın ve bu düşüncenin gerçekliğini sorgulayın. Ardından geçmişteki başarılarınızı hatırlayarak olumlu düşüncelere odaklanın. 2. Geçmişi değerli derslere dönüştürmek. Geçmişteki hatalar ve başarısızlıklar zihinsel gücümüzü sarsabilir. Ancak bu deneyimleri derslere dönüştürerek gelecekteki potansiyelimizi arttırabiliriz. Önceki ilişkilerde yaşadığınız zorluklar veya işteki hatalar sizi daha sağlam temeller üzerine inşa etmek adına birer fırsat olabilir. Bir arkadaşınızla yaşadığınız anlaşmazlık sonucunda ilişkiniz zedelenmiş olabilir. Bu deneyimi iletişim becerilerinizi geliştirmek için bir fırsat olarak görebilirsiniz. Bir sonraki benzer durumda duygularınızı daha etkili bir şekilde ifade etmeyi öğrenmek için adımlar atabilirsiniz. Geçmiş deneyimlerinizden alınan dersleri not alarak gelişiminizi izlemeye başlayın. Kendinizi her adımda daha güçlü hissedeceksiniz. 3. Başkasının davranışlarını değil, duygularımızı kontrol edebiliriz. Çevremizdeki insanların davranışlarını değiştiremeyiz. Ancak tepkilerimizi kontrol edebiliriz. Trafikte sinirli bir sürücüyle karşılaştığınızda veya bir tartışma anında içsel gücünüzü korumak için derin nefes almayı öğrenmek faydalıdır. Bir topluluk etkinliğinde tanıştığınız bir kişi davranışlarıyla sizi rahatsız ediyor olabilir. Bu noktada tepkinizi kontrol altına alarak daha nazik ve yapıcı bir şekilde iletişim kurmayı deneyebilirsiniz. Böylece hem kendinizi ifade etme becerinizi geliştirir hem de içsel gücünüzü korursunuz. Derin nefes alma ve yaşama meditasyonu gibi teknikleri günlük rutininize dahil ederek anlık tepkilerinizin üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz. 4. Kendi kusurlarımızı kabul etmek ve büyümek. Mükemmel olma arzusu altında ezilmek yerine kendi kusurlarımızı kabul etmeyi ve onları öğrenme fırsatlarına dönüştürmeyi öğrenmeliyiz. Örneğin bir iş projesinde bir hata yapmışsak bu hatanın ardındaki dersleri çıkararak kendimizi geliştirme fırsatını görmeliyiz. Bir sunum sırasında heyecanla konuşurken dilinizi sıkabilirsiniz. Bunun yerine hata yapmanın insan olduğunuzun bir göstergesi olduğunu hatırlayarak hatayı kabul etmeyi ve daha iyi bir performans sergilemek adına ne yapabileceğinizi düşünmeyi öğrenebilirsiniz. Hatalarınızı değerlendirirken kendinizi eleştirmek yerine
Ne öğrenebileceğinizi ve nasıl gelişebileceğinize odaklanın. 5. Başkalarıyla karşılaştırma tuzağına düşmemek. Sosyal medya ve çevremizdeki insanlarla karşılaştırma yapmak içsel gücümüzü zayıflatabilir. Bunun yerine kendi hedeflerimize odaklanarak kendi gelişimimize odaklanmamız önemlidir. Arkadaşınızın tatil fotoğraflarını gördüğünüzde kendi yaşamınızı sorgulamak yerine kendi hedefleriniz doğrultusunda nasıl daha iyi bir şekilde ilerleyebileceğinizi düşünmeyi öğrenerek zihinsel gücünüzü arttırabilirsiniz. Günlük ilerlemenizi takip ederek başkalarıyla karşılaştırma yapmak yerine kendi yollarınıza odaklanabilirsiniz. 6. Pozitif düşünceye yönelmek. Zorluklarla karşılaştığımızda pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmak içsel gücümüzü arttırmanın önemli bir yoludur. Olumsuz bir durumla karşılaştığınızda bu durumu nasıl aşabileceğinizi düşünmek zihinsel gücünüzü güçlendiren bir adımdır. Günlük olarak bir olumlu düşünce günlüğü tutarak zorluklarla karşılaştığınızda pozitif düşünceleri daha fazla benimsemeye çalışın. 7. Geleceği kabul etme ve anı yaşama. Geleceği kontrol edememek içsel gücümüzü zayıflatabilir. Ancak anın tadını çıkarmayı ve bugüne odaklanmayı öğrenmek zihinsel gücümüzü arttırmanın bir yoludur. Geleceğe dair belirsizlikler sizi endişelendirebilir. Ancak bugünün tadını çıkararak ve yapabileceğiniz en iyi şekilde hareket ederek içsel huzuru arttırabilirsiniz. Meditasyon pratikleri yaparak anın tadını çıkarmayı ve içsel huzuru bulmayı deneyin. 8. Başkalarının başarısından mutlu olma. Kendi hedeflerimize odaklanmanın yanı sıra başkalarının başarısını içtenlikle kutlamak zihinsel gücümüzü arttırabilir. Bir arkadaşınız iş yerinde terfi aldığında onu içtenlikle tebrik ederek kendi içsel gücünüzü pozitif bir şekilde kullanabilirsiniz. Başkalarının başarısını kutlayarak kıskançlık duygularınızı azaltabilir ve olumlu bir enerji yaratabilirsiniz. 9. Kendimizi kurban gibi hissetmekten kurtulma. İş yerinde yaşadığınız bir zorluk karşısında bu durumu fırsata çevirerek nasıl daha iyi bir sonuç elde edebileceğinizi düşünmek, zihinsel gücünüzü arttırmanın bir yoludur. Kendinizi olumlu bir şekilde motive ederek zorlukları aşmak için adımlar atabilirsiniz. 10. Değişen koşullara esneklik ve uyum sağlama. Hayatın değişkenliği karşısında esnek olmak, içsel gücümüzü arttırmanın yollarından biridir. İş hayatında beklenmedik bir değişiklikle karşılaştığınızda, hızla yeni bir plan yapmayı öğrenmek, zihinsel gücünüzü arttırmanın bir yoludur. Değişime daha açık bir şekilde yaklaşarak, esneklikle uyum sağlayabilir ve daha hızlı bir şekilde adapte olabilirsiniz. 11. Tepkilerimizi kontrol etmek. Diğer insanların davranışlarını kontrol edemeyiz. Ancak tepkilerimizi kontrol edebiliriz. Aile içinde yaşanan bir anlaşmazlık sırasında sakinliğinizi korumayı öğrenmek, içsel gücünüzü arttırmanın bir yoludur. Tepkilerinizi daha sakin ve olumlu bir şekilde kontrol etmeyi öğrenerek zihinsel gücünüzü güçlendirebilirsiniz. Birkaç derin nefes alarak tepkilerinizi kontrol etmeyi öğrenin. 12. Anlamsız tartışmalardan kaçınmak. Zamanımızı anlamsız tartışmalara harcamak, içsel gücümüzü gereksiz yere tüketebilir. Bir tartışma sırasında daha yapıcı bir çözüm bulmak için çaba harcamak, içsel gücünüzü arttırmanın bir yoludur. Tartışmaların enerjisini daha yapıcı aktivitelere yönlendirerek içsel gücünüzü daha olumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. 13. Mükemmelliyetçilik baskısından kurtulma. Mükemmel olma baskısı altında olmak, içsel gücümüzü zayıflatabilir. Bir projede yapmış olduğunuz bir hatayı kabul etmek ve bu hatayı düzeltmek için atacağınız adımları düşünmek, zihinsel gücünüzü arttırmanızı sağlar. Kendinize daha hoşgörülü olmayı öğrenerek mükemmelliyetçilik baskısından kurtulabilir ve zihinsel gücünüzü arttırabilirsiniz. Her anın kahramanı olabilme gücü içimizde yatar. Yaşamın getirdiği her zorluk aslında zihinsel gücümüzü keşfetme ve geliştirme fırsatı sunar. Olumsuz düşüncelerle savaşmak, geçmişi değerli derslere dönüştürmek, başkalarının davranışlarını kontrol etmemeyi öğrenmek ve kendi kusurlarımızı kabul etmek gibi adımlar zihinsel gücümüzü arttırmanın yollarından sadece birkaçıdır. Unutmayalım ki her an, her karar ve her durum zihinsel gücümüzü kullanma ve her anın kahramanı olma cesaretini gösterme şansını sunar. Bunu başardığımızda yaşamın sunduğu her zorlukla başa çıkmak için gereken güce ve kararlılığa sahip olabiliriz. Bugün sizlere Amy Morin'in zihinsel olarak güçlü insanların yapmadığı 13 şey kitabından bahsettim. Siz de bu tuzaklardan kurtularak kendinizi geliştirmeye ve zihinsel gücünüzü inşa etmeye başlayabilirsiniz. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olarak destek olmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda bu konudaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.